YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hem ekonomik hem çok lezzetli çıtır çıtır simit tadında nefis poğaçalar yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir paket susamı güzelce kavuralım. Yağsız olarak teflon tavada susamı kavurdum. Daha sonra tavada bekletmedim. Çünkü tavanın sıcaklığıyla susam yanar. O yüzden ayrı bir tabağa aldım. Soğumasını bekliyorum. Yoğurma kabımın içine bir paket kuru maya, 2 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce karıştırdım. Üzerine 1 çay bardağı sızma zeytinyağı ekledim. Burada 5 su bardağı elenmiş buğday unu var. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Önce kaşıkla güzelce toparladım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu şekilde karıştırıyorum. Hamur yumuşak geldi. Üzerine 1 su bardağı daha un ekledim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış oldum. Unun miktarı değişebilir. Azar azar kontrollü bir şekilde ununu ekleyelim. 5,5-6 su bardağı arasında un kullanabilirsiniz. Ama biraz yumuşak olmalı. Arada elimi yağlayarak hamuru güzelce yoğurdum. İyice yoğurduktan sonra üzerine streç film kapatarak ılık bir ortamda yarım saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Üzerini güzelce kapattım. Daha sonra bir havlu kapatarak mayalanmasını bekliyorum. Hamur 30 dakika içinde mayalanmış. Gördüğünüz gibi taşmış. Şimdi tekrar güzelce havasını alıyorum. Maya kokmasın diye şöyle bir havasını alalım hamurun. Şimdi pekmezli karışımını hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi kullandım. Herhangi bir pekmez olabilir. 3 yemek kaşığı su ekledim. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 3 yemek kaşığı da su ekledim. Şimdi yumurta büyüklüğünde hamurdan parçalar koparıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Bu hamurla dilerseniz simit yapabilirsiniz. Veya içine peynir katıp o şekilde de devam edebilirsiniz. Veganlar için de içinde hiçbir hayvansal ürün olmayan güzel bir poğaça çeşidi. Ben önce hepsini güzelce elimde yuvarlayıp hazırladıktan sonra susamlara bulayacağım. Gördüğünüz gibi az malzemeli, ekonomik bir tarif. Şimdi hazırlamış olduğum hamurları önce pekmezli suya batırıyorum. Daha sonra susamlara bastırarak fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir paket susam yeterli geliyor. Yaklaşık 1 su bardağından az susam kullanmış oldum. Ama mutlaka susamını kavurarak kullanmanızı öneririm. O zaman
Susamın lezzeti daha güzel ortaya çıkıyor. Daha güzel kokuyor. Çıtır çıtır simit tadında oluyor. Susamlar tam yeterli geldi. Fırınımı da bu arada çalıştırdım. 180 derecede alt üst ayarda ısınmaya başladı. Şimdi üzerine keskin bir bıçakla 2 tane kesik atıyorum. Daha öncesinde 10 dakika hamuru dinlendirdim. Biraz daha mayalandı, görüyorsunuz. Hamur yapışırsa bıçağı ıslatabilirsiniz bıçağı. O zaman yapışmaz, daha düzgün kesilir. Evet, şimdi artık fırına gönderelim. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarda yaklaşık 40 dakika içinde pişecektir. Her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi poğaçalar pişti. Gayet güzel, mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Çocuklarınızın beslenme çantalarına yapıp bırakabilirsiniz. Veya bu fazla geldiyse hemen tazeyken buzdolabı poşetlerine bırakıp buzluğa atabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme çantasına veya pazar kahvaltılarınız için tüketebilirsiniz. Eğer tarifimi de beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda size anında bildirim gelir. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.